Evet, herkese selamlar. Uzay Çağında Yolculuğun önemine hoş geldiniz. Mikrofonu kapalı ona göre. Aradan geçen 2 yılda yeniden yani aslında ilk Starship neden ilk geliştirme güncellemesinden sonra Yeniden e, birlikteyiz. güncelleme etkinliğindeyiz. Bakalım bugün Starship ile ilgili bayağı önemli bilgiler alacağız gibi. Ve tabii ki de Evet, sabah SpaceX'in gelecek planı aynı zamanda. Sabahın 5'inde kalktık. Güzel bir hayırlı bir iş. Uyandık. Aynen öyle. Bakalım. Şimdi önceki Dora bayağıdır yoktu yayınlarda. Evet, bayağıdır yoktum maalesef. Evet, o zaman istiyorsan Koşturma. sen başla bakalım. Bekliyorsun bunu. Bugün için bir yorum yapmam gerekirse e, en en son böyle bir etkinlik 2 yıl önce oldu. 2 yıl önce çok uzaya ilgili değildim en azından şu an olduğum kadarıyla. E, Beni aslında duruma, uzaya ilgilendiren ilk olay değil aslında ama uzun bir sürenin ardından tekrar içimdeki o duyguyu uyandıran etkinlikti aslında Starship etkinliği. Hı Ve hı. bayağı çok heyecanlı bir şekilde izlemiştim. Anlattığı şeylerin hepsi çok gerçek dışı şeyler gelmişti çünkü. Ama şimdi gerçekten hepsi o da çok şaşırtıyor açıkçası. Ve heyecan dolu. Heyecan doluyum. Çok belli etmesem de şu an biraz uykum var çünkü. Ben aşağı heyecanlıyım. Bayağıdır bekliyorduk. Sürekli mesela Elon Musk'tan cevap almaya çalışıyorduk. Ve sonunda oldu Yani yani. sürekli Bir, bir tabii ayrıcalık. bir anda geldi cevap yani. Cevap bir anda geldikten sonra oldu yani. Hemen çok hızlı bir şekilde. Ya şimdi bugün peki sen ne bekliyorsun? Sence ne öğreneceğiz? Bugün ben ne bekliyorum? Tahminini Önce bir Raptor'la girerler diye düşünüyorum. Yani Raptor'un gelişimi hakkında iyi bir şey hazırlamışlardır. Sunum hazırlamışlardır onun için. Hı Çünkü hı. Raptor geçtiğimiz 2 yılda çok gelişim gösterdi aslında. Bir de son Tabii canım. bu gösterdiği gelişmeyle birinci versiyondan ikiye geçmesi büyük bir olay. Onu kesinlikle anlatırlar diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle de en büyük olaylardan bir tanesi de bu olur bence. Yani Onun Raptor dışında kesinlikle ölecek. Başka ne evet, bekliyorsun Raptor'dan başka? onun dışında biraz gelecek planlarından bahsederler. Zaten genellikle gelecek planlarını bahsetmek de geçecek olay. Gelecek planlarından bahsederler. Önlerindeki 5-10 yıl içerisinde ne yapmayı hedeflediklerinden genellikle bahsedebilirler. Onun dışında geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Starship üzerinde neler oldu bunu çok güzel videolarla falan Evet. gösterebilirler. Tabii bir de Elon'un e, iğrenç etkinlik sunuşuyla tabii. Ya o kadar da değil de biraz Ya kekeliyor ama bence olur. etkinliğe ayrı bir şey katıyor bence. Evet, bir Onu farklı diyebilirim. bir heyecan katıyor. O konuda katılıyorum. Bir private'a baksana private'a bir şey yazıyor. Bakayım. O zaman ben biraz bahsedeyim. Ben ne bekliyorum? Ben açıkçası öncelikle Tabii ki de. şeyle başlayacaklarını bekliyorum. Direkt öncelikle bir 2 yılda ne yaptıklarıyla ilgili başlar. Tabii ilanında da birkaç şey olacaktır kesinlikle. Onunla başlayacaklarını düşünüyorum. Sonrasında Web3 içerler. Web2'den sonra işte belki de prototipte artık B4 ve S20 uçacağı ile ilgili uçup uçmayacağı ile söyleyecekler. Ya uçacak ya da uçmayacak. Nasılsa eğer bu uçuş takvimini ileri atar zaten. Bakalım ne olacak biz. Ondan sonrasında ayın işarı ile ilgili bir şey bekliyorum. Ve aynı zamanda yörünge transferi ile ilgili. Gelecek planlarıyla ilgili de aynı bilgi bekliyorum. Umarım ki gelir. Yani gelmese de yani güzel bir gün geleceğine eminiz. Yani kaldı şurada 7 dakika. Güzel. Ha, evet bu olabilir. Özgün hocam bu olabilir. Ya Axiom bakalım Starship gibi şeyler olacak mı göreceğiz. Şöyle yapayım ben. Tamamdır. Axiom'la ilgili bakalım. Axiom'in Starship planları var mı? Göreceğiz. Ha, modül olabilir belki. Neden olmasın? Tabii 2 yılı var daha o işin. Bakalım. İşte araçları seçilmedi. Ama Axiom modüllerini klasik bir
Roketi de yollayabilir. Sonuçta çapları hemen hemen şey yani yeterli. Mars'a umarım söz ederler. Şimdi bakalım başka chatte neler var. Bakalım yeni tasarım biraz daha farklı olacak. Üst kanatçıklar biraz daha farklı olacak. Daha ne derler? İleri açacak. O biraz ilginç olacak. Yani yeni tasarım ben de bekliyorum. Bir yeni uçuş animasyon izlesek fena olmaz. Heyecan daha çok tırmanmaya başladı. Tamam şu an senin şey tamam. Bakalım. Şurada 5-5,5 dakika diyor. Ya, belki biraz daha ileri gidebilir. İşte de sorun değil. Bekleriz. Bekleyelim ve alışırız. Sen şu Erteleneceğini düşünüyorum ben açıkçası. neden seni Ee, geç diyor. Ama Fezlegion. yarım saat ne ertelenir belki. Olmaz. Aynen. Değil aslında. Tabii belki aynı iş aracı HMS ile ilgili bilgi de gelmeyebilir. Sonra belki NASA ile birlikte yayınlamak isteyebilirler. Bu da ihtimalinde ama ben kesinlikle yörüngeye kıt deposuyla ilgili bilgi alacağımızı düşünüyorum. Ben onunla alakalı bir tablo, daha güncel bir tablo göstereceklerini düşünüyorum. Yani en Evet azından olabilir. resmi bir tablo görebiliriz, şema Hı görebiliriz hı. o hakkında. Ya şey o aslında şöyle bir şey olsa güzel olabilir. E, Araç türlerini ayrı ayrı görsek güzel olabilir. Araç türlerini ayrı ayrı görmek güzel olur işte. Ne derler? Tanker işte kargo aracı arasında insan taşıyacak araç falan filan diye güzel olabilir. Ayrı ayrı görsek. Ben şey konusunda biraz heyecanlıyım. Aslında biraz değil, bayağı heyecanlıyım. Hazırladıkları simülasyonlar konusunda. Hı hı. Aynen. Çok Bakalım. güzel editler, renderler geleceğini düşünüyorum ben. Bir de Ya şey şu konusunda çok heyecanlıyım. ha, Lafını böldüm, kusura bakma. yok Ee, sıkıntı yok canım. Olacak. Birleştirme zamanında hatırlar mısın bilmiyorum. Kameralı adamlar böyle deli gibi videolar çekiyordu. Her şeyi çekiyordu böyle Ha, kameralı bir adam. Büyük ihtimalle onların bir kolajını göreceğiz bugün. İçeriden de bilgiler göreceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım açıkçası. Dora sayfayı yenile. Gel başlamış. Tamamdır. 3 dakika diyor hala bende ama bakıyorum. Bakalım Twitter'dan geçmiş gözüküyor da o yüzden. Dur bakayım ben de. Neyse tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı önemli değil. Ya pek fark etmez ama gece bu saatlik bu pek önemli değil. Yok sıkıntı yok. Yani Twitter'da ayrı başlattılar gibi neyse. Aynı anda başlarlar. Yeniledim ekranı bakayım. Ya şöyle alalım artık. Tamam sıkıntı yok. Bizim öyle. Sabah 5'te aynen bir chat sahibi başlıyoruz ya. Kesinlikle yerine hoş geldiniz. Gecenin bu saatinde artık saatimiz 5'e doğru dayanmak üzere. Umarız ki içeriklerimizden keyif alıyorsunuzdur. Eğer keyif alıyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bunun gibi daha çok içerik için ve bizim daha çok insanın karşısına çıkmamız için YouTube tarafından videolarımızı beğenebilir ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizim daha iyi içerikler çıkarmamız için, bizi maddi olarak desteklemek için YouTube'un katıl butonunu kullanarak ya da aynı zamanda yayınlarda Super Chat özelliğini kullanarak bize destek olabilirsiniz. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Doğukan hatırlar mısın? Ben sana bir şey demiştim. Senin sabah Ne böyle demiştim? şeyin çok cool oluyor demiştim. Ha, evet. Ama fark ettim ki şu an o yok. Demek ki sen daha yeni uyanmamışsın. Ben uyanmadım. Ben sabahtan beri uyandım ben. Evet, belli. Belli zaten. Ya o yapacak bir şey yok. Falcon XX mi? Falcon 3X. Falcon XX lansmanı mı? X'le mi Eski acaba? sanmam Ondan pek ya. sonra böyle bir Ya şey yok. anlamadım pek nasıl bir şeyden bahsettiğini anlamadım Özgür Hocam. Bakalım chat'e biraz bakalım. Ha. E,
Ha şey de var aynen. Mehmet şey yazmış. Cebin ilk görsel verisi yarın gelecek. Yarın işte ilk alınan görecek. Biraz bulanık bir görsel gelir büyük ihtimal. Normal olarak. Çünkü aynaların daha hizası bitmedi. Bakalım güzel bir gelecek emiz gene de. Yani böyle bir şey için tamamlanmamış bir şey için. Yeni bir Falcon tasarımı gelmeyecek Özgür Hocam. Çünkü Falcon'ın şeyi bitti. Geliştirmesi bitti. Artık Falcon'la ilgili bir şey yapacaklar. Falcon'la ilgili yapacak tek şey yük hızının büyütülmesi sadece. O da e, belli görevler için. İşte NASA'nın Gateway olsun ya da ordunun istediği görevlerde olsun. Bunlar için kullanılacak. Ve daha ne derler? Büyük yükler için büyük yükler için kullanılacak. Ve Falcon ev için aynı zamanda. Falcon 9'da kullanırlar mı emin değilim. Hop geldi. Tam ekran yaptı onu. Onun sesinde bir sıkıntı var. İstiyorsan ben vereyim. Ya ben hemen vereyim ben. Share screen. Yok kaçırmadım sen. Yanlışı veririm. Hop tamamdır. Güzel. Yayınımız başladı. Yani Falcon'la ulaşacak da istedikleri kapasiteye ulaştılar. Yeniden kullanabilirlik olsun, fırlatma olsun. Ha tabii hedefleri 24 saatte birden ama bu mümkün değil pek çünkü sonra yani ilk tahminde yeni intro geleceğini zannetmiyorum. Fırlatma araçlarının özel intro yapıyorlar gibi. Ha. Burada da Raptor V1, Raptor V2 arasında bir Durases'in geldi. Mikrofonu kapalı unutmam. Evet, tamam da şimdi açtım. Ha. Şu güzelliklerden biraz bahsedebiliriz gibi. Aynen başlayana kadar evet, bahsedelim. Evet sağda SpaceX'in Raptor roket motorunun ilk versiyonu Raptor V1 motorunu görürken ve o karmaşık boruları görürken solda ise bu motorun ne hale geldiğini görüyoruz geliştirilerek ve karmaşık sistemlerin azaltılmasıyla daha güçlü bir hale geldiğini görüyoruz. Kompleksliğini birazcık daha azaltarak hem yapım sürecini hızlandırdılar yüksek ihtimalle. Hem hata riskini çok fazlasıyla azalttılar. Ve büyük ihtimalle maliyetini de böyle düşürdüklerini düşünüyorum ben açıkçası. Üretim hızı önemli. Maliyetten çok üretim hızı önemli şu an. Evet. Raptor'lar için. Bakalım onu aşıyorlar gibi duruyor bence. Yani bir el atmaları gerekiyordu o konu hakkında, bir ufak bir kriz çıkabilir. Olayları dönmüştü hatırlarsan. Hı. O yüzden önemli bir olay. Aynen. Evet. Şu Falcon sorusu. Hayır. Bizim dediğimiz 24 saatte bir şu. Tek bir Falcon 9 üreticisi için. Ayrı farklı üreticiler değil. Yeniden kullanımlık açısından. Ha tamam evet. Faraska tam değil boruları doğru. Ama yani az yani. Az ve daha düzenli. Direkt bakıldığı zaman aslında görüyoruz şuradaki boruların bazılarının açık olduğu. Buradaki borunun devamı var. Yani Hı. örnek vermek gerekirse. Ama genel olarak böyle olduğu belli. Çok güzel ya. E, Boruların azalması dışında bir farklılık göremiyorum ben açıkçası. Böyle Hı. bir Evet, vatan. pek bir şey yok ya. Ne derler? Nozülle falan değişiklikleri ve aynı zamanda yanma odasına değişik etmişler. Alaşım bakımından. Evet, bir Daha fazla. materyal farklılığı söz konusu gibi zaten. Daha yüksek sıcaklık ya yanma odasına daha yüksek ulaşmak için alaşım değiştirmişler. Evet. Bu sayede yani 300 barda yapabiliyor. Dayanabiliyor. İşleme dayanabiliyor aynen. Daha fazla ilerlemesini düşünüyorlar. Evet. Aynı şekilde burada da bir boru eksikliği var. Hı. Öyle. Güzeldir. O zaman geçelim. Yani Oo. izledik bunu.
Aynen. Sen bu arada bas konuş al istersen. Yok. Tamam. Hı hı. Artık pek LP'leri açamayız ya. Orijinal kaynak varken gerek yok. Ama yani hiçbir türlü eskimez bu ya. Neyse bayağı ekmeğini yedik introda. Introya yer aldım burada. Evet be şu günler nasıl? Sanki dünmüş gibi hissediyorum bazen. Bak biz de biliyor musun? Hepsini de canlı yayınladık. O yüzden zaten çok Hı anlamlı hı. hepsi bizim için. Kesinlikle. Şu gün abi şu SN15 günü abi. Hani gözlükler çok iyi. Introyu neden çalmış? Tabii. Ay, ilk istek. Çok iyi be. Neyse yeniden gördük bunu da. Abi şu açı. Aha reis geldi. Aman Hadi Allah'ım, bakalım. geldi. 2 yıl. 2 yıl. Tamamdır. Hadi bakalım. All right, welcome, Hoş bulduk, hoş bulduk. welcome to Starbase. So it's been almost 2 years. 2 year. Yes. And a lot has happened since then. By the way, I'm getting like a strange audio feedback. I don't know. Do I sound okay to you guys? Yani şu an kısa dedi işte. 2 yıl aradan sonra yeniden bir update etkinliğiz. Hoş So geldiniz it's dedi. been 2 years Mhm. since we had our first Mark 1 rocket, and a lot has happened since then. Sesimi Go arttırayım. through the progress, but I'm just incredibly proud of the SpaceX team and all the support that we received from Cameron County. Bir tık daha arttırabiliriz sanki Doğukan. Arttırayım. Tamam. Padre. And I know some of you in the audience. Oo, Le Padre thank you dedi. very much for your support. Vay. So before we jump into the details of what Yani ne olduğuna ilgili what's detaylara happened in the atlamadan last 2 önce, years, I think it's worth yani just 2 yıl önce ne olduğuna talking ilgili a bit önce. about this. Like why why are we doing this? Bu neden yaptınız? You Bununla know, ilgili this- konuşalım diyor işte. I mean, pretty epic, but what's the sort of deep meaning behind this? Like why Bunun arkasındaki derin build anlam a ne? giant Neden reusable rocket? devasa yeni kullanıcı roket inşa ediyoruz ve evet yeni sunum geliyor. Hadi bakalım. Direkt girdi Bakalım. direkt. Haydi bakalım hocam. An incredibly important thing for the future of life itself. So and there's both a Starman tamam. I think the sort of the defensive reason or the life insurance reason that's one part of it, which is that there's always some chance that something could go wrong on Earth. Yani işte dünyanın güvencesini almak, insanlığı güvencesini almak anlamında konuşuyor. Yani olarak bir Elon Musk konuşması. Neden insanın mahvesiyle ilgili. Some calamity that where we do ourselves in, or there's a natural disaster. Now I'm naturally an optimist, so I think the probability of that is low. Ya bunun but it is ihtimalinin düşük possible. olduğunu çünkü kendisinin optimist olduğunu söylüyor Elon Bey'imiz. And eventually, Bana the fark sun will ettin mi expand. çok şey konuşuyor. Hiç takılmadan akıyor şu an konuşması. Aynen. Çalışmış buna belli. The sun will expand and destroy all life. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term, that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. And you know, we are Eninde sonunda insanın birden fazla gezegene bir medeniyet olacağını ve bunun da ötesini bir başka güneş sistemlerine gideceğimizle ilgili. But we can, and we can bring them with us. And I think that's pretty important, you know, for those that care about the environment and care about all the creatures on Earth. So that's like I would say like the defensive or the life insurance reason for life collectively. But there's also
and inspiring reason, which is that life can't just be about solving problems. They have to be things that inspire you, that move your heart, that make you glad to be, when you wake up in the morning, you're excited about the future. Yani sabah işte uyan. Klasik bir Musk sözü da. Sabah kalktığında being a multi-planet species and mutlu being a olmalısın space-faring gibisinden civilization, yani. making Problemleri dert etmek yerine. non-fiction forever. Gelecek için bir heyecan duyma konusunda çok önemli olduğunu Aynen. çok defa söylemişti. Gene altını çok çiziyor. Ya işte beni bu gazlayan bu diyor. Beni evlendiren bu diyor. Hayvan diyor yani. You know, are there other species out there? Maybe. Ya belki başka tür yaşamlar da orada bir yerde diyor. I mean, we want to go find out what the heck's going on. What is Ne going olduğunu on? pek bilmiyorum diyor. You know, how do we get here? What's the meaning of life? 42. But what's the question? And you know, if we go out there and we explore the galaxy, ultimately, then we can find out some of these questions, and it will just be very exciting to do that. And something we can all look forward to. Soldaki abinin kafası çok dikkatimi çekiyor. Çok parlak. I think, you know, vicariously we can all go there, just like with Apollo, where you know, only a handful of people went to the moon, but in a sense we all went there. Humanity went there, and evet, Apollo ile tüm insanlığı Ay'a gittiğinden so bahsediyor. If somebody doesn't choose to go themselves, I think vicariously through others, they will go, they will understand, they will experience the universe, and I think that's incredibly fundamental to an exciting future, and that's why we're doing this. Ya bunu yapmamın sebebi bu diyor. Gece oldu pek alkışlayamıyoruz. And, Maalesef biraz öyle oldu. Yeah. Now, one of the rebuttals we'll sometimes hear is like, sure, but what about all the problems on Earth? Peki tüm dünyadaki problemler ne olacak? That the vast majority of resources should be dedicated to solving problems on Earth. Evet, ve kaynakların büyük bir kısmını dünya sorunların çözülmesine ayrılmalılar diyor aynı zamanda. %99'u. So it's important to note that like NASA's annual budget is only 0.36% of the federal budget. And in fact, of the national GDP, it's less than a tenth of a percentage point. So it's like we're yani NASA'nın genel olarak federal devletin %0.36'ını oluşturuyor. Doğru. So just just make sure people don't think like, well, is he suggesting that we just spend everything on space? No, I'm suggesting like maybe 0.5% or something like that. We'll probably be okay. So, and I think, you know, given this establishing security for life itself and having an exciting future and inspiring the, you know, kids about the future, I think it's worth it. Basically. Kesinlikle değeceğini, yani bunun değeceğini söylüyor yani bu harcamalarında en azından 0.50, yani federal devletin harcadığı paranın 0.50'sini buna harcanmasını yetebileceğini söylüyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Peki nasıl insanlığı çok gezegenli medeniyet yapacağız? İlk adım nedir? The essential technology, the holy grail breakthrough that's needed is a rapid and completely. Bunu yapmak için gereken şey de hızlı ve yeniden kullanılabilir bir roket sistemi. And there's a lot of people for the longest time thought this was not possible. Now with Falcon 9, we've been able to show that you can have reuse of a boost stage and reuse of the fairing. Bir itici aslında kurtarılabileceğini gösterdiler Falcon 9'da. A lot of reuse of the boost stage and of the fairing. Ve birinci aşamada yük kapsının defalarca kullanılabileceğini gösterdiler. Ve 100'den fazla uçuklardan bahsediyor. The fairing over it's I mean of the booster and I'm not sure of the fairing number, but it's a lot. Serbest çalışanları da orada hala kasları kapalı. Big step in the right direction. With Starship, we're aiming for Starship'le beraber tamamen ve seri bir yeniden kullanılabilirliği hedefliyorlar. You know, we obviously need to accomplish that. That's not done yet, but tabii bunu daha tamamlamadık. Daha buna bayağı yol. Success is one of the possible outcomes. Ve başarı which I always think is when embarking şeylerden biri. Muhtemel sonuçlardan biri. At least one of the possible outcomes. And for this design,
that is the case. So and we're aiming for rapid reusability, which is why the booster is going to take off and then fly back to Yeniden kullanmak launch için, pad tamamen yeniden and kullanmak için aspirationally get kalkacak ve yeniden land on the dönecek ve arms, yere inmek yerine kulenin kolları tarafından yakalanacak. which does sound insane. Evet, delice geliyor kura. Or as Bill Riley would say, audacious. But I you know, if it does come in too fast and shear off the arms, then I guess it will be a farewell to arms. Kolları koparırsa kollara güle güle diyeceğiz. There's the dad jokes, you know. I have to warn you, they're only going to get worse. So, işte baba şakaları. Yeah, so, Şu an çok masum kollar var önümüzde. Congratulate the SpaceX team and also thank NASA. Evet, 144 top başarılı uçuş. And everyone and all of our customers that have helped us get to this point. It's insanely hard to get a rocket to orbit. Insanely difficult. I have huge respect for anyone who's gotten a rocket to orbit. It's so hard. Yörünge roket bile herhangi 144 successful launches, 106 landings. Saygısı olduğunu söylüyor. Yeah, I mean, actually, these days I have to look on the internet, say how many landings have we had? I'll have to ask the internet. So 83 flight proven. 83 kez daha önce uçmuş bir iticiyle uçtular şu ana kadar. Aynı zamanda toplam 106 adet başarılı iniş yaptılar. Bir booster maksimum şu an kaç kez uçmuştu? 11'de miydik? 11. 11'deyiz değil mi? Aynen. 11 uçuş. I just see all the ways that it could fail. You know, and then this year we're actually aiming to have bu yıl 50 civarında bir uçuş hedefliyor Falcon 9'la beraber. Falcon roketleriyle daha doğrusu. Yeah, so it's a hell of a year we got ahead of us. And in terms of mass to orbit, if you look at like tonnage to orbit, yörünge yollarından yüke ton olarak bakarsak really illustrates how profound a rapidly reusable rocket, especially a big one, is. What effect that has on total tonnage to orbit. Böyle bir roket yani. Seri bir şekilde yeniden kullanılan bir roketin etkisinin çok daha fazla olur. 15,000 tons, maybe 16,000 tons. And the mass per Starship after a year, just 1 year of launching, if it launches 3 times a day, would be equal to all the mass to orbit of Earth today. Hocam o biraz zor da neyse. Bakalım. Launching. Starship'in şu anlık hedeflenen fırlatma şeyi günde 3 kez. Evet, Starship'in yapacağı farklılık işte Falcon'lara kıyasla. 10 Starships-ish. Then and we'll have more than that. Our goal is to ya Allah'ım küfür ettirecek şimdi. Şu anlık şey işte bu şekilde bir elle diyelim. Elle sonunda dünya yörüngesinde bu kadar yük taşımış olur. The booster actually, even though it's gigantic, will come back in about 6 minutes. 6 dakika içinde yere gelecek süpüreyle. Evet, heyecan garantili bir şekilde var. So it only takes about 2 minutes on ascent and then about 4 minutes to return. 2 dakikalık kalkış, 4 dakikalık iniş. The ship has to complete at least one orbit. Geminin en az bir yörünge tamamlaması gerekiyor. And each orbit is 90 minutes. Yani her yörünge 90 dakika. The ship is probably, you know, reusable about every 6 to 8 hours. That's why we say sort of 3 times a day for the ship. In theory, the booster is capable of being reused every hour. So the bu yüzden kolları zaten kullanma ya. Ya şu an daha çok bir de mesela şu an bu da şeyden gel. Roketlerin yani motorların turbo pompalarının buna göre dizayn edildiğini söylüyor. So if you can do roughly a million tons to Earth orbit, that's
comfortably over 100,000 tons to the surface of Mars, maybe 150,000 tons, depending on how good the landing system is. İyi sistem olduğuna Now, göre you can en only go az to 100 Mars ton, every 2 en fazla years. 150 ton Mars üzerine. So, Evet, bu biraz Raptor 2 park gibi geldi bana. and I think maybe roughly you need about 1 million tons on Mars to have a self-sustaining city. Mars'ta kendi kendine yetebilen medeniyet için en az 1 milyon ton I think olmalı. Giden Mars öyle. is to have a city that is self-sustaining. It's going to be incredibly difficult to make a self-sustaining city because if it's missing any ingredient at all, however minor that ingredient is, then if the ships from Earth stop coming for any reason, Herhangi bir sebepten o dünyadan gemiler gitmeye devam etmezse şehir ölecek. Bu yüzden şehrin kendi kendine yetebilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir olması one of the gerekiyor. most important great filters for any species Herhangi bir canlı için yani büyük bir have filtre. the other planet Great no filtre dediğimiz longer olay. dependent on the original planet. So I don't know exactly what that tonnage is, but I suspect it is at least, if one tries to get the right order of magnitude, about 1 million tons. Yani milyon tonca bir şey olması Hopefully some gerektiğini more than that. düşünüyor. Starship is capable of doing that. Starship'in yapı kapasitesi. Getting 1 million tons to the surface of Mars and creating a Yani self-sustaining uzun yıllar city. içerisinde Mars'a 1 milyon tona yakın yük And I think getirebileceğini we should try söylüyor. to do that as soon as we can. Yani elinize geldiğinde yakın bir The zamanda window of yapmalıyız. opportunity may be open for a long time, Bunun and I için hope it yapılacak is. pencere But uzun it zaman may açık also be ama open for a short time. kısa bir And süreliğine de açık olabilir. This is the first point in the 4.5 billion year history of 4 milyon, that it is 4,5 milyon possible. yıllık dünyanın Let that yaşamında sink bu in. ilk sefer. Or if there's a sink, let it in. Still knocking at the door. I mean, it's a sentient sink. Let's face it. Come in. So, 4.5 billion years. It's been a while. This is the first time it's been possible 4,5 milyon yıldan for beri me to ilk seize the defa bu opportunity şu an and do mümkün. it as quickly as possible. Ve bir fırsatımız. I mean, to be frank, civilization is feeling a little fragile these days. And like I said, I'm an optimist, but I think we got to protect the downside here and try to build that city on Mars as soon as Biz de possible. korumayız ve Mars'a da bir şehir inşası. Direkt. Genel olarak mottosu bu. And it's going to be an incredibly exciting adventure. Ve çok heyecan verici bir macera. Now, Bunun yapılması. İkisini bir arada götürebilirler. Buna çok inanıyor zaten. Öyle yani. Ya öyle zaten. Bir tanesi varsa bir tanesi yok değil yani. Yani. Difficult, very hard work. You might die, and that's the sales pitch. I hope you like it. So far from being some sort of escape hatch, it will be extremely difficult and dangerous and tough. Roketi hakkında nasıl konuşuyor ya? Mars is a fixer-upper of a planet, and so it's going to take some work to make it easy to live there. Oraya gitmeyi bir işte One day we kolaylaştırmak could make gerekeceğini Mars söylüyor. a planet Değil like mi? Earth. I Çok think we zor. should. Biraz daha kolaylaştırsak yeterli Just olur. some facts about Starship, and these numbers will evolve over time. Evet, şu anlık bu boyutların değişeceğini söylüyor. Height of the ship is about Boyut 50 meters, anlamında. 164 Şu feet. anlık Starship 50 metre boyutunda 9 meter ve 9 metre 30 çapında. diameter. Well, you can just see it basically. It's got about 1,200 tons of propellant on the ship, and 1200 tonluk yakıt. thrust is about 1,500 tons. 1500 tonlukta bir itkiye sahip We'll olacak. probably add more propellant over time, increase thrust. İtki arttıkça bu da artacak tabii ki de. It's a huge pain to change diameter. Çapsızmak bayağı bir acı verecek diyor. And we're expecting payload capacity of 100 to 150. Yükün 150 ila 150 ton olması aslında onu hedefliyorlar. To a Starlink orbit, roughly 100 tons. Bir Starlink yörüngesi 100 ton. Over time, 100 tonluk bir Starlink grubu. The orbit for orbital refilling, the payload to an orbit for orbital refilling to about 200 tons, which is going to be very important for getting to Mars. So büyük doldurması için de 200 ton. Just like you have aerial refueling,
Yani havacılıkta havada yakıt ikmali gibi. There's 3.5 tons of oxygen for every 1 ton of fuel. So that's why it's refilling, not refueling. Yeniden doldurma, yeniden yakıt değil. Heat shield. Isı kalkanı. So this is the world's largest heat shield. Dünyanın en büyük ısı kalkanı. This is we actually make this at our little Bunu factory in Florida. Florida yakında küçük fabrikada Cape Canaveral'da. And we're actually using a lot of techniques that are used for roofing tiles. So we need to have a heat shield that is capable of resisting extreme heat, but also is not İnanılmaz derecede sıcaklıklara dayanabilecek bir ısı kalkanına ihtiyaçları var. Ve bunun çok pahalı olmaması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda yeniden kullanılabilir ve aynı zamanda da güvenilir olması gerektiğini ve aynı zamanda düşük fiyat olması gerektiğini. It's not a crazy money heat shield. Ve inanılmaz önemli bir ısı kalkanı değil. Need good heat shield technology for entering. Yeni animasyon. Refilling. Evet. We were going to do an animation of this, but it looked a bit wrong. Al işte. Yanlış. It is a fluid transfer. Bu sıvı transferi. Ya Allah'ım. So yeah. Play a little Barry White, you know. Okay. Ya iğrenç espriler yapıyor şu an. Ama bu ara şeye bak ısı kalkanı yine değişiyor gibi. Bak çünkü oralara gelmiyor ısı kalkanı. Çok gerçekçi değil dedi ya ona. O yüzden. Aha. Yayın kayıtlarımız YouTube kanalımızda mevcut olacak. Yalnız Mars uzak. Bunu yapmayı, yörüngede yakıt ikmali yapmak önemli. Kemek gerekiyor. Bunun teknolojisi de Dragon'ın uzay kablo gelecek. Uluslararası uzay istasyonuna otonom bir şekilde kenetleyebilir. Ve bu çok zor. Dragon'ın kenetlemesi çok daha zor. Ondan galiba sebebi iki farklı araç halinde farklı kontroller falan olabilir. But this is going to be an important thing to demonstrate. Won't be necessary in the near term for Starlink launches, but it will be necessary for Mars and the Moon. Yani Ay ve Mars için Starlink fırlatmalarının bir şey olacak, çok büyük bir önemi olacak. Super heavy booster. Evet, super heavy. So it was 70 metre uzunluğundaydı ama en üst tarafın yarısını kestiler. Artık 69 metre. It's also booster 4 and ship 20. I mean, this is a pure coincidence. Those numbers won't leave. Evet, bu da itici 4 ve 20. Yani 420. Bu da bir tesadüf tabii. So so propellant capacity is like around 3,400 tons. I think these it'll probably it will increase over time. Probably get to 36, maybe 3,800 tons. Thrust is around 7,600 tons. That'll probably increase too over time. Just to put this into perspective, though, the Saturn V was 7.5 million pounds of thrust, and Starship is 17. So it's more than twice the thrust of a Saturn V. Saturn 5'in etkisinden iki kat fazla. Yaklaşık 75 meganewton civarında. Uçacak en büyük araç olacak aynı zamanda. Yeah. Very big. You can see it right there. Tamam, da orada. Arkamda. That booster has 29. Arkamda yani şaheser. İticinin şu anlık 29 motoru. The next booster, we actually increased the engine count to 33. Evet, motor sayısı yükseltiyorlar. But because I think at one point we had like 37 engines and they went to 29. 37 motorlu, 29 sonrasında 33 yaptılar. Most number of engines you can actually fit under that booster without like expanding the diameter. Yani işte çapı arttırmadan motor sayısını yükseltirler. Yeah. And then this tower. Kule. This tower from design to construction was 13 months. Kulenin inşa süreci yaklaşık 13 ay sürdü.
Epik bir It's yapı. really worth emphasizing that the whole launch system, which is basically stage zero, Buna da aşama is 0 diyoruz. I'd say as complex and difficult as either the booster or the ship. Gemide So Bu arada Zor. paletler hareket ettirilmiş. Bak buradan gördüm. Evet, evet. Paletler de hareket ettirilmiş Hı hı. bayağı. difficult thing that requires a lot of hardcore engineering, and it's really like I said, the tower and the launch system, which I call stage zero, is just as important as stage one and stage two. birinci aşama, ikinci aşama kadar da önemli bu. I mean, this is really some wild stuff here. In fact, I mean, hard to believe it's real, except, you know, it's right there. So, yeah. And then Raptor development, Raptor 1 was 185 Yani Raptor 1'in tons girmesi thrust. yani Raptor 185 2 tonluk is itkiye sahipti. 230 Raptor tons 2 ise thrust, and I 230 think tonluk bir over itkiye time, sahip. Zamanla 250 tona yükselecek. 200 Yani yaklaşık tons. 2,5 meganewton. So that's and it's also significantly simplified. So you can see the difference between V1 and V2. Bak burada güzel bir fark var. V2 is Burada direkt V1 gözüküyor. looks Göze batıyor. like a Christmas tree spaghetti. Acaba A lot of fiddly bits. ICP'sini öğrenebilir miyiz? And V2 is greatly simplified while also increasing thrust at the same time. So Aynı zamanda it yükseltiyor. actually, Daha basitleştirerek. Raptor 2 costs about half as much as Raptor 1. Oh my despite Allah. having much more thrust. And I think just generally being a much easier engine to build and a more robust engine. Daha kolay yapması yani yapması kolay Very excited bir about motor ve Raptor aynı zamanda daha 2, güvenilir. and it's only going to get better from here. Of. Raptor 2. Çok iyi, çok iyi. Allah'ım çok güzel. Pis gibi. Şu ateşlemeye bak. Of. Bu gerçekten ustam. So yeah, so Raptor 2 is Bayağı havalı. pretty sick. Raptor bayağı havalı. And we've actually the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons. And so Şu an I'm 247 tona confident that, ulaşmışlar. with some improvements we can Biraz da get to geliştirmelerle 250 ulaşabileceklerini operating söylüyorlar. point. And continue to simplify and Biraz daha basitleştirerek ve daha da güvenli yaparak so it's bunun really olabileceğini a söylüyor. spectacular piece of engineering. Extremely difficult. Ve inanılmaz. Mühendisliğin to make. inanılmaz bir And parçası. this is Bu da ürün. Burada bir cefe gönderme yapar mı acaba? Bir bekliyorum. It is one of the essential Belki. keys to. I mean, it is essential, obviously, to making Starship work. It'll be the first full flow stage combustion engine to get to orbit. İlk tam akışına aşamalı yörünge ulaşan motor olacak aynı zamanda. Need that ISP and thrust to wait. So, O zaman neden why Starbase? Starbase? A lot of people say why Starbase? Why here? Neden burası? And we kind of needed a. Çünkü işçilere ucuz diyormuş falan. Gülme krizine gidelim. Getting to orbit, you want to launch eastward so that you have. Yörünge ulaşmak için daha doğudan fırlatmak istersiniz diyor. So Dünya closer you are to dönme the alanı, equator, dönme more of a yönüyle ilgili olarak da sort of aynı boost zamanda from Earth rotation that you get. So you want to be dünyanın as dönüşünden south as alacağın possible, destekle and beraber launch eastward. daha güneyden fırlatmak çok daha And avantajlı. then, you know, it's always possible that something goes wrong. Bir şey yanlış giderse, And so you want to have a evet clear bir şey yanlış entry giderse point, eğer boş bir alana ihtiyacın olacaksa several en iyi yerlerden biri miles, diyor. around the launch site to be unpopulated or at least clearable. And Yani that 7 doesn't metre actually işte leave a lot of fırlatma alanı options. 7 metre çapısında It's basically here and ya pek yaşam yok. Cape Yani Canaveral. popülasyon alan yok. is where are the other two possibilities. And then because we have had a Cape lot of Canaveral launches kendi diğer iki out of the Cape, muhtemel yer. we didn't want to disrupt the Cape activity, the operational launches, with sort of the advanced R&D of Starship. So it was important to decouple the operational launches from the R&D launches. And that's why İşte o zaman uçları şeyden
kendilerini ayırıyorlar. Bu yüzden de şu anda kendinden uçuş yapmıyorlar. Operasyonel bir sistem olduğunda Starship artık kendinden de uçuş yapacaklar. The remaining residents of Boca Chica Village. Where I live, by the way, it's my primary residence is that little village over there. So. Ya yine İlhan'da orada yaşıyor. And it's been great. It's been great being here and burada olmak çok güzel. Appreciate the support of the community. Bu yani topluluğu ve desteği thank you. Çok. Orada geldik. Geliyor. So I think we've got a video to show what we hope will happen. Evet, ilk uçta ne olacağıyla ilgili, yani ne umduğumuzla ilgili bir video. Hadi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Hadi oynatalım. Oh wait, sorry. Bir sonraki Starship görevi. Starship missions. Orbital flight is really just the beginning. Görüntü sadece bir başlangıç. Bayağı bir Starlink uçuşları olacak. Starlink'in 2 fiyatları tabii ki de. Ve daha şey olan da NASA insan uçuşları olacak. NASA'nın insan iş aracı olarak Starship seçmesini onu duyduğunu söylüyor. Yani neredeyse yarım yüzyılda insanlığı yeniden aya getirir. Götürecek. İndirecekler. Hadi lütfen bir görsel görelim. Tasarım illaki değişmiştir. Choose us for this incredibly important mission, and we'll get it done. And then there's also the Dear Moon mission, which is Dear Moon görevi. Take artists around the moon, and that's Yusaku Miyazawa and Yusaku Miyazawa'yı aynı zamanda yok olan uçuş. Going to select I think a dozen artists and do a loop around the moon. Dünyanın aydan yakın geçişi yapıp geri dönecekler. Gelecekte de bir duyurular olacak gibi geliyor. Anyway, super exciting future ahead with this. There'll probably be a few bumps in the road, but we want to iron those out. Yolda bazı pürüzleri olacak değil mi? Yani düzeceğiz. And get to a high flight rate and then have something that's extremely reliable for human spaceflight. So, yeah. Hadi bakalım, video geldi. Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Mucize geldi. İki kule. İki kule. Bir kuleden daha iyisi nedir biliyor musun? İki kule. İki kule olması. Geliyor. Bak. İşte hocam bundan bahsediyoruz. Boom. Hop ateşleri geldi hocam. Bak diğer yakıt tankın olduğu yeri de görüyoruz. İkinci yakıt tankı aynen. Büyük bir ısı kalkan olayı değişecek ve bak fark ettiysen kanat çıkan yeri değişmiyor. Galiba o kadar vazgeçtiler. Hani biraz daha şey vardı ya, kanat çıkları biraz daha ileriye almaya, ısı kalkan arkasına alma planı. Vazgeçtiler gibi. Gördün mü RCS'leri? B4'ün üstündeki. B4 değil. Süpürevdeki aynen. Aynen süpürevdeki. Of. Burada mosmor olacak bu arada. Aynen. Hiç yeniden giriş ateşlemesi yok. 3 motor. 1'e düşecek mi? Yok. Bu bir düştü zaten. Galiba.
3 gibi oldu. Bilmiyorum. Detayla bakarız. Aha. Starship yörüngesine devam ediyor tabi. Oo, evet, birleşme sistemi bu tarz olacak gibi. Ama bilmiyorum. Bakayım aktarmayı nasıl yapacağını gösterecek gibi. İvmeli bir şey mi? Bakalım. RCS kullan e-mail bir yere vermesi gerekecek illaki. Evet. Çok güzel. Evet, RCS'in etkisi yeterli olur. Çünkü sadece bir ivme vermesi gerekiyor. Hızla aşağı geçmesi yeterli. Pompalara gitmesi yeterli. Başka bir şey gerek yok. Aynen. Ben Mars'a mı gidiyor? Oraya o tarafa gitsek. Oo. Mars. Evet. Evet. İşi de gösterecek. Hadi. İniş takımları nerede? Yok kule var. Kuleye inecek. Ya. Mars'taki kuleye inecek. Mars'ta kulemiz var. Animasyon güzel. Aman Animasyon Allah'ım güzel. çok iyi. Bayağı iyi. RC'nin sürekli kaynağın var. RCS için sıvı yakıt kullanmıyorsun. Sadece e, gaza dönüşen yakıtı kullanıyorsun. Oo. Bu Oo. sürekli ortaya çıkıyor. İşte bu değiştirir işleri. Oha! Abi Bayağı çok iyi. Starship. Starship saldırısı. Oo, iniş pistlerinde gördük balıkları. Oğlum bunlar gerçek olabilir 10-20 yıl içerisinde. Aklım almıyor. Mano. Isı kahve, hava kilidi. Of. All right. İşte. Let's make this real. Hadi bunu bir gerçek yapalım. Any questions? Soru kısmı. En sevdiğim yer geldi. Tadım kısmı. Let's make this real. Let's go. Let's go. Fire away. Anyone? I can't see you, so you probably just have to yell it out or something. Yes, there's 6 Raptors on Starship. Currently 3 Şu an with 3 the vacuum nozzle, 3 sea 3,3 deniz seviyesi ama gelecekte Check 6 out. tane olacak. And I think if I would say, like, we'll probably end up adding another 3 vacuum engines. They kind of, fill in the gaps and stretch the ship. I think is going to make a lot of sense. Gemi yani Starship daha da uzatıp 3 tane daha Raptor You'll have to yell, motor eklemek unfortunately. mantıklı olacaktır diyor. We are building a launch site, a Starship launch Sanırım site duyamıyoruz ya. at 39 Şu tape'de and we're 39'da also bir building fırlatası a inşa ettiler. Starship production Aynı zamanda facility bir at Starship Cape. üretim So tesisi we'll inşa have var. production facility and launch site here and a production Cape'de facility de and launch yani site here as Canaveral'da well. kendi de aynı zamanda Starship fırlatma ve It's üretme important to have testleri olacak. redundancy. So, It's Irene Klotz with Aviation Week over here. I've got lights in my eyes, so unfortunately I can't see. Okay, well, I'm blinded. So I can hear where we're the all speaker is here. coming from. Okay. But, You should. I believe you're expecting to hear in a couple weeks about the possible finding of no significant impact from the Efe'nin FAA. kararla ilgili soru Have you hazırlan. gotten any indications if Ha, that's yerden come girdi abla. through, and what is your time frame Damlardan girdi. for the orbital flight test? Thanks. well, we don't have
we don't have a ton of insight into where things stand with the FAA. We have gotten sort of a rough indication that there may be an approval in March. But Yani that's onaylama Mart'ta gelebileceğini söylüyor. Yani bildiğim kadar diyor. Hi, Elon. Marcus Harvey. Can you talk about the point-to-point capability? Nokta seyahat Possibility here in Cape şeyine Canaveral? konuşacak. Oh, well, yeah, I guess technically yes. So, I mean, depending on how good things get with Starship, Yani Starship işte ne kadar there iyi are some scenarios gideceğine where bağlı. it might actually be the lowest cost means of transporting cargo long distances. So the interesting thing is that the capital efficiency of a rocket is much better than the capital efficiency of a plane for long distance flights. Uzun seyahatlerde işte. Now this would really be more for Buna varır. if you're going like Noktadan noktaya Starship seyahatleri hakkında hiç böyle şey değilim, heyecanlı değilim sanki. Bilmiyorum. Çok şey yapmıyor beni sanki. Çok heyecanlandırmıyor. En iyi yapıyor şöyle düşün. Birbirinden en uzak olan kıta hep dizinin altında. Normalde 10-20 saatte falan gidebilir uçakla bile. Ya orası tabii ki de öyle. Çok önemli bir olay. Anlamda demek istedim yani. Aha, anladım. Ya bir Mars'a gitmek değil yani. Olsun ya. Az. İlgine kadar sömüreceğiz. So it's 20 times the capital efficiency. So provided the propellant cost is, competitive with aircraft, and bear in mind, like I was saying, there's 3.5 tons of liquid oxygen for every 1 ton of fuel. Her bir yakıt, 1 ton yakıt için 3 ton hidrojen var. Hidrojen var, oksijen var. Because it's in the air, basically. Havada direkt oksijen. There is a scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and people transport. Uzun mesafede de kargo ve insan taşımak için Starship'te planlar yapılıyor. Tabii, That'd be very cool. And I think oradan para alacaklar. And a business case for supporting a lot of Starships operating. Basically, nothing's faster than an ICBM. Bir şey kıtalar arası balistik üzerine değil tabii ki. We got a question right here, Elon, right in the middle, right here, right, hands up in the. I mean, I literally have lights in my eyes, and it's pitch dark in front of me. It's fine. Hi, Elon. Michael Sheets with CNBC. Reis, Michael Sheets. You opened this presentation by addressing a little bit of the criticism that's been aimed at space travel being seen as maybe a pet project or not really valuable to folks who have problems here on Earth. I was wondering if you get a little more into the specifics on comparing not just the U.S. government spending that's happening on space travel versus other things, but maybe in terms of SpaceX itself, how you and private investment on a dollar value compares to the taxpayer-funded projects or contracts that SpaceX has won over the years. Şu anda işte devlet parasına SpaceX'in halarını karşılaştırmak istiyoruz. Gibisinden bir soru geldi. The cost efficiency of SpaceX is the best in history, I think, for any rocket development. And we are talking about a rocket that's more than twice the mass and thrust of a Saturn V, and also designed to be fully reusable, which is obviously also much better. Saturn 5'in 2 katı etkisine sahip hem de tamamen yeniden kullanılan bir roket üretmişiz. Tabii ki yani burada işte SpaceX'in verimliliğini gösteriyor. Fiyat anlamında ucuzluğunu gösteriyor. So that's pretty good. Because we need to make it work. So it's not worked yet, but it will work. Might be a few bumps along the road, but it'll work. I feel at this point highly confident that we'll get to orbit this year. That's we're making a lot of rockets, making a lot of engines. We're close to roketlere şeyler. A Raptor 2 every day. Ve her gün yani bir adet Raptor 2. Günde bir tane. Gayet. Which is tough for a complex engine. And I think by the end of this year we'll be able to produce a ship and a booster per month.
bu yılın sonunda her ayda bir Starship ve bir itici yapma yapıyorlar. Bir tamamlama planları ya da. More efficient than anything in the past. Yeah. Hey, Elon, this is your left for Super Cluster. Oh, Super Cluster'dan. Just wondering, what does SpaceX's plan and timeline look like if the FAA ultimately decides to do a deeper environmental review of Starbase? And then one other thing, Yani işte you might be able to give us epey işleri uzatırsa SpaceX'in planı ne olacak on diyor. what it costs to Starship. Starship and what it would cost a customer to buy it on. Thanks. Yeah, I mean, I am optimistic that we will get approval. Yani onaylanmayla ilgili, ya işte onay geleceğiyle ilgili There, objectively, I think this is not something that will be harmful to the environment. We've obviously flown the ship several times. Birkaç kere uçurduk ve iniş denemeleri yaptık. I think the reality is that it would not have a significant. Gerçekte şu ki o kadar yani önemli bir şey yapmayacak, zarar vermeyecek öyle. Ama tabii bir şeylerin ertelenmeyeceğine gelmiyor diyor. And we are in a litigious society, and so there's always sort of lawsuits from someone, lawsuit city. Now we do have the alternative. Artık şimdi Florida'da şeyler olacak. Bir alternatifler olacak. We actually applied for environmental approval for launch from the Cape a few years ago. Birkaç yıl öncesinde bu izni aldılar Florida için. Approved from an environmental standpoint to launch from 39A. Ya burası şey olursa, yani izin almayı uzarsan, Florida'dan fırlatacaklar artık. 66 ya da 68 ay bir gecikme söz konusu olur. From a cost standpoint, the costs will improve significantly over time. Maliyetler de önemli bir ölçüde düşecek. Because it'll take us a moment to achieve full reusability and full and rapid reusability. We'll probably lose a few vehicles along the way. Büyük ihtimalle yani muhtemel olarak birkaç aracı kaybedeceğiz. Bayağı bir araçlar doğrusu kaybedeceğiz. Falcon 9'da 14 ya da 15 iniş gelişimi sürdü bunun için. Starship'te bu kadar süreceğini düşünmüyorum diyor. Bir doğru da söylüyor. Ama kesinlikle emin değilim diyor. I mean, from a cost standpoint, I mean, it's a 100-ton capability to orbit. On a marginal cost to launch basis, that doesn't count fixed costs, which obviously have to be covered. It may be as little as a few $1,000,000 per flight. Birkaç milyon dolar uç başına. As low as $1 million per flight. So this is crazy. These are Belki uç başına $1 milyon az. Çok optimistik. Ya benim tahminim $10 milyon civarı olması. Ki çok. We do have to cover fixed costs. So depending on what our launch rate is, we have to divide the fixed cost by the number of launches. So the more launches that happen, the lower the total cost, fully considered cost per flight would be. But I'm highly confident it would be less than $10 million. $10 milyon altında olacağını yüksek dereceyim diyor. If you say like fast forward like 2 or 3 years from now, I think it's highly likely to be 2-3 yıl ya uzaklıkta bu fiyat. En azından bu. For a 100 ton to orbit capability. And 100 tons to a useful orbit, not to a low orbit. To a low orbit it would be 150 tons. Alçak bir yörüngesi 150 ton diyor. This is ridiculously good compared to everything else, and it should be, because if you think of like if this was if aircraft were not reusable, how much would an air ticket cost? I mean, it's like for I don't know what a 787 or 777 goes for these days. I don't know, a few $100 million. If you had to spend $200 million every flight, it would be very expensive to fly somewhere, and you'd need 2 of them for another one for the return trip. So, obviously we have. İşte uçakların yeniden kullanabilir, roketlerin yeniden kullanabildiğini karşılar burada. Roketlerin de uçaklar gibi yeniden kullanabilir olmasına. Klasik sözü. Plan bahsediyor.
an absolutely profound game changer. Ve bayağı bir her şeyi değiştirecek. That's what needs to happen for life to become multiplanetary. And İnsanın işte bir fazla gezegene sahip bir medeniyet olması için I'm bunu confident gerektiğini söylüyor. is capable of that. It's just a question of how long it will take Ve bu to, yani tek sorun ise bunu yapmanın ne kadar refine that and süreceği. have it really dialed. Hi. Hi. Sorry, this is Andrea Leinfelder of the Houston Chronicle. I wanted to know when and how do you plan to test Starship refueling in space? And also, aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on the potential customer base for Starship? Thank you. Evet, SpaceX'in işte yakıt ikmalini nasıl yapacağını ve her zaman da I ne, apologize. I zoned out for a second. I was just thinking about something. Could you say that question again? bir daha soru alalım. Her zaman da Sorry. müşteri potansiyelleri ne olacağını. When and Maybe we have some mic issues. Okay. When and how do you plan to test Starship refueling in space? And aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on potential customers for Starship? Thank you. I think orbital refilling, and I want to emphasize it is refilling, not refueling, because it's like 3.5 times as much oxygen than fuel. So we mostly are carrying oxygen. Daha fazla işte burada bir artık kelime oyunumuz var artık. Refilling. Optimistically, towards the end of next year. Yine önümüzdeki yılın sonuna doğru ilk testlerin olacağını söylüyor. For doing the refilling. And there are a lot of additional customers that will want to use Starship. I don't want to steal their thunder. They're going to. Kimler olduğunu söylemeyecek ama And duyurularını yapmasını bekleyecek ama bayağı bir ünlü var. Will get a gibi. lot of use, a lot of attention. It's like I said, you know, once we make this work. Bunu çalışabilir yaptığımızda. It's an utterly profound breakthrough in access. Çığır açık şekilde yörüngeye ulaşım olacak. Erişim olacak. Ucuz bir şekilde. Utterly profound breakthrough. The use cases will be hard to imagine. I mean, you know, when aircraft first came along, aircraft were viewed as toys, like they were like a. Yani işte uçaklar ilk çıktığında oyuncak olarak düşünün. Not a means of transport. Yani ulaşım ya da taşıma için değil de. Kuş gibi yani geçici bir süre uçuyordu. Birkaç dakika. You know, nobody at the time, or at least I think very few people at the time, thought that there would be a global aircraft industry with airports throughout the world carrying people to every part of Earth in ridiculously short periods of time. You know, when the Wright brothers first took off, I mean, most people were just riding horses. So you're like, ya işte Wright kardeşleri ilk uçak çoğu insan daha at sürüyordu. See this crazy device, looks like witchcraft. And they would not have imagined that there would be aircraft flying, you know, tens of thousands of aircraft flying to every corner of the world. So I think we made this really could be an extremely profound situation. And we really can't even imagine all the use cases at this point. Hi, Elon. This is Steve Clark with the Brownsville Herald. Thank you for the presentation. Welcome, Brownsville. So if the FAA does come back and say we need an EIS, does Starbase bounce back from that at some point? Yeah, I mean, it would obviously set us back. Ya eğer FAA'den olumsuz etse bu Starbase'de olumsuz etkiler mi? Ya tabii ki yani. EIS takes a lot longer than an EA. So we would have to shift our priorities to yani öncelikler Clearwater'a kalacak, kayacak. What do you envision for Starbase? Like a spaceport with flights coming and going and Starship manufacturing, or what is the future role of Starbase? Star geleceği ne olacak? Abi kendi çıkarları için mi soruyor acaba bu soruları? Hani bizi unutmayacaksın değil mi? Bizi unutma be. Yeni dizaynlarını ve versiyonlarını burada denemeleri en sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Ve launch Cape site. Canarion'da ana And operasyon olacağını I don't know, over söylüyor. time, I think there's Zaman going to be, we'll have floating zamanla spaceports, işte spaceports. We've yüzen got deniz these platformları olacağını two converted oil söylüyor. rigs that are going to be turned into orbital İki tane vessels. petrol platformu aldıklarını Phobos ve And Deimos'un they can be moved around the world. yörünge fırlatma platformlarını So, ne I süreceğini think söylüyor. there could be quite a few of those. I think about like, if I think about like what would really work for long distance travel, because the rocket is quite loud. You want to be, I don't know, 20 miles away from a major city. 30 miles away Yani from a major city. ülkelerden So 30 ya da you don't, 20 mil uzaklık olması gerektiğini söylüyor. you're not, Yani böyle bir yani rutin roket fırlatmaları için ve too much. bir noktadan noktaya seyahat için. So I think probably most of the launch sites long term will be Ya bu da yaklaşık işte 48-50 kilometre falan. ocean or sea spaceports. So like maybe located like 20 miles, 30 miles offshore, and this would allow Starship to connect any cities that are on the ocean or on the sea, and have a high flight rate, but without disturbing. Ve yüksek uç sayısıyla beraber insanı rahatsız etmeden bunu yapmak istiyorlar. Have something that's loud occasionally, but if you want to have it frequently, then it probably needs to be offshore. Eğer yani seri tutması gerekiyorsa bunun Hello, Elon. açık denizde olması Amber gerekiyor. with the SpaceX Reddit community. Oo, So you've talked a lot Reddit'ten. about how Raptor 2 is crucially important for Ah, Starship. Raptor 2. for Hadi the bak. future of Starship. So I'm curious, what general improvements have you made with Raptor 2 Yani to Raptor ensure 2'de it's ki not only more efficient, more önemli olan powerful, neler? but also much easier to produce and less expensive as Hem well. verim daha güçlü. And how do you plan to continue to iterate further on the design in the future? Ve Raptor'ı daha çok nasıl ileri geliştireceklerini sordu. So, Raptor 2 is an almost complete redesign relative to Raptor 1. Raptor 1'e göre tamamlanmış bir yeniden dizayn. Machinery to the Yani hemen hemen her yeri yeniden dizayn edilmiş, tasarlanmış. Elektronikten tutun işte turbo pompalarına kadar, nozul ya da nozulüne kadar her şey yeniden tasarlanmış. A lot of the changes were deleting things. We deleted a lot, consolidated a lot. Bayağı bir şey eğlenmişler. The rotating machinery, especially the inducers of the turbo pumps, are a lot more robust. We converted a bunch of flanges to welds. Bazı işte flanges tamamen ne olduğunu. Even more flanges to welds. I hate flanges. Especially if you've got high pressure and a cryogenic fluid or super hot gas. Flanges and seals are a nightmare. And so, bazı kenarları işte kenarlıkları şeyle değiştirmişler. Ne derler? 700-800 bar. Kaynak Kaynak demişler. 12,000 psi, which is nutty. And so just going to welded joints instead of flanges was pretty helpful. The pre-burner controllers have been consolidated into a sort of unified box as opposed to being kind of like all over the engine. And we're getting close to the point where I think Raptor will not need shrouds. Raptor'ın koruma ihtiyacı olmuyor abi. It's like basically putting a whole shield around the engine, especially for the gimbaling engines, where it's Buna bir koruma koymayacak kadar şey olacağını söylüyor. Karmaşık olmayacağını söylüyor. BS 420 hakkında çok bilgi paylaşmadı. Umarım soru gelir onun. Bakalım. Gelirsen öğreniriz ya. I think the engine will be sort of flame proof, more or less, and ya motor yani alev dayanıklılığına sahip olacak yine sonunda. Daha fazla gelişme gelebilir tabii. We're also operating at a higher chamber pressure. Aynı zamanda yüksek yanma odası basıncıları olarak opera ediyorlar şu an aracı. I think over time we can operate it at 330 bar sustained. 300 bara kadar çıkarabileceklerini düşünüyorlar. And
without having the preburner pressures be too high by essentially not by losing less pressure. There's like a whole pressure ladder going from the turbo pumps and preburners to the main chamber, and by getting rid of a bunch of the choke points, we can have less pressure loss, and so the pumps can effectively produce more pressure in the main chamber due to less loss in the secondary systems. Do you have any specific questions or? Sorry, Chris Gephardt with NASA Spaceflight. Oh. Can you talk a little bit about the available for ship abort notları. problem during the climb to orbit? What would be available to the crew in that regard? And also on that same level, the life support systems for ship. Where do those stand, and what are the challenges that you're finding with just the sheer volume in Starship for that? Thank you. So Starship will not have an independent abort system, but I think something that would make sense is to have the Tam olarak bir yani ayrı bir tahliye sistemi olmayacak ama that it could do it could take off from the booster, even if the booster has a failure at the pad. yani rampada eğer itici bir Get the thrust weight of the ship başarısızlıkla karşılaşırsa then even if there is kendi kaldırabilir söylüyor. Belki motorla bunu yapabilir Starship. And so that's something that I think would be important for carrying İnsan taşımak için önemli bir şey olur. and also for high value cargo to have the ship have thrust weight greater than 1 even at sea level. And then there's like I said, that would be like the 9-engine version. And then even if you lost one engine, Şu anki haliyle kalkamıyor olması lazım full dolu hali ama 9 TVR motor düşük. olur. 9 motor yapar bunu ya. you'd have kind of a launch abort capability with the ship, even if you lost an engine. That'd be my recommendation. From a life support standpoint, we would have a sort of a renewable, like for long, we could scale up the life support system in Dragon. That would certainly be an option, and that would work for missions that are say a week. Ya şu anlık işte That would be fine. ne derler? Döngülü bir yaşam sistemiyle galiba çalışıyorlar. Bunu Dragon'a da geçirerek test etmeyi planladıklarını anladım en azından. Dragon'a benzer bir sistem gerçekten iş yapabiliyor. Close to zero lost mass. So that would be Evet yani sürekli yenilebilir olması daha iyi çünkü yani sürekli döngüde olması çok yani sıfır ağırlık. Kind of recycle, poop and urine and stuff. So that's a harder problem, but it's not an immediate problem. We can certainly scale up. Zor problem ama evet, aciliyeti de yok diyor. Missions that are, a few weeks long. Birkaç haftalık görevleri gerçekleştiriyor. Eric Berger. I'm wondering if you do get that approval from the FAA in March. I know that there's really no way of knowing, but could you talk a little bit about the hardware readiness, where you are technically? The launch tower is pretty incredible, but sort of the rocket, the ground systems, software. Like if you were to get some kind of approval from the FAA in March, would you be looking at, how quickly could the hardware be ready to go? Güzel. Eli abi. Güzel soru geldi. Having the hardware ready to go. Ekipman yani olduğunu söylüyor neredeyse. I think we're tracking to have the regulatory approval and hardware readiness around the same time. Aynı zamanda olacağını düşünüyor. Yeah. So around the same, O zaman öyle bir şey yok. Bak ekipman hazır olacağını söylüyorsa o zaman hala BS4'deyiz. Ben bu arada hiç düşünmedim BS-420'nin uçmayacağıyla ilgili. Böyle çok optimistiktim gideceği. Birkaç şey görünce aklıma oturdu ama.
Phobos ve Deimos. Ben şey cevabını alacağız. Şu anlık güncellememizle ilgili. Phobos and Deimos thus far have been a relatively low priority. We needed to make the launch site here work. This has been quite a difficult endeavor. So we deprioritized the Phobos and Deimos, and just last month we started to we're going to take one of them and build at least a catch tower. Oo. So Bir tanesini yakalama kulesi and yapacaklar. ultimately we will, ultimately meaning like I don't know, later this year, Bu yıl. build a full launch capability on one of the platforms. Bir tane platformda en azından bir Hopefully şey by the end of olacak. this year we will have a launch capability at Cape Kennedy at 39A and Bakalım. on 9A'da bu yılın sonuna kadar bir şeyler yapmayı planladım. Hi, Ellen. This is Adam Cardona with CBS 4 and NBC 23 here in the Rio Grande Valley. This is more of a community-based question. This past week, several BISD students, community leaders, and community members got together to ask you a question and to show their gratitude. Not sure if you got that message yet, but they were saying thank you, Elon, and they wanted to know if you would be able to attend their Charles Days festivities here in Brownsville. So, on behalf of them, will you be attending Charles Days? Sounds like fun. Oh. So like when is it? Çocukların düzenli etkinliğe I believe it katılabileceğiniz. starts on the So, 19th through the 25th. So you have 19'undan several 5'e days to kadar. attend Sombrero Aa, Festival, Artemis Charles Days Etmek. parades, enjoy some great food. Will we see you there? I will be there. All right. Aha. Let's go. Let's go. İyi güzel. That's going to be hard to follow up. Hey, Elon. Tim Dodd. Adamım. Okay, so a little bit more Raptor 2 talk again. Raptor 2. Where are you at as far as production? How many do you have? How are they handling, testing? Şu an gidiyor Are they testlerde. more Kaç cantankerous, tanesi less var elinizde? cantankerous? Just give us a little more rundown, like on where you're actually at. Is that a bottleneck for the next booster as well? We assume the next booster is going to İkinci bu require, itici için Raptor 2. bir So, kind of köşe where are you olacak. at with the production and the testing so far? Well, Yok kardeşim, her zaman any yakışıklısın. technical problem, I'm spending the most time personally on Raptor 2. Doğrasadım. Like really, they're like the two things that occupy the most number of mental cycles are Raptor 2 and Tesla Full Self Driving. So Bak iki şey yapmıyorum. Raptor 2 ve Tesla'nın otonom sürüşü. the only remaining issue that we're aware of is melting the chamber. Yanma odasının erimesi şu anlık tek That problem. thing really wants to melt, It's got like O şey one erimek quarter istiyor. gigawatt of heat, so it's pretty hot. Like a gigawatt's like what a nuclear power plant produces, so it really is desperately trying to melt at any point in time. Bir şekilde eritiyor. İşte ölecekler sadece o zaman. Güzel We've aslında. got Başka sorunlar olması güzel. an immense amount of cryogenic fuel to cool the chamber in the channels. We have head end film cooling. We've got throat film cooling, and we're just trying to get the exact sort of balance between head end film cooling and throat film cooling to not. Biraz da şeyden bahsediyor. İşte Soğutmanın I think we're evet. pretty close. Like we have a couple engines in the stand that have I think 700 or 800 seconds of operation and several start cycles. So 700 saniye. it's looking positive, but that's Şu anda karşı o. that's the remaining issue is melting the chamber. But in the meantime, we're scaling up old production to get to one a day or better. So apart from melted chambers, we're doing well. We've got a lot of pumps, a lot of electronics, a lot of pre-burner controllers. So just not melting the chamber, which is very difficult. Bunu yapmak zor bayağı. İşte en zor parçalardan biri. Challenge. But I think we're very Ama close to solving that. buna çok yakın, bunu çözüme çok yakın olduklarını söylüyor. The production system has a lot of momentum, like I said. We're really like next week we'll probably make at least 5 or 6 Raptor 2s. Sonraki haftaya 4 ila arasıdır belki. 5 or 6. Ha, 5 ila arası. Bir sonraki uçacak booster'da acaba kullanabilirler mi?
Raptor 2. Onu istiyor. Bir de ondan olacak. Çünkü Raptor birileri üret artık. Hi, Elon. Robert Perlman with Space.com and Collect Space. You mentioned the NASA contract for the human landing system. At one point, do you envision splintering off development of Starship for HLS, or how are you going to balance the timelines of rapid reusability versus NASA's own schedule when they're ready to go to the moon? I don't think there's really a conflict there. We're going to be making a lot of ships, a lot of boosters. Tabii gemide bayağı bir şey yapacaklar söylüyor. İtici yapıyor işte. Soru şu. NASA'nın anladığım kadarıyla NASA'nın ihtiyaçlarını itecek neden? With the booster with 33 Yetişebilir mi? engines and the ship with 9 engines is 42. There we go again. 42. And that also total coincidence. So, you know, adding legs to land on the moon, we do not think is like that can be done pretty quickly. So I don't really see any conflict between the achieving rapid reusability and getting to the moon. Ya Ay'a gitmekle seri yeniden kullanabilmenin farklı yani ayrılmasını gerekmediği. Yüksek üretim bir şey çözüyor. Yüksek bir üretim Hi, Lauren Grush with The Verge. I'm wondering if you can clarify the number of launches that you plan to conduct in order to do these refillings. I know a lot of numbers have been thrown around, so I'm wondering if you have landed on a final number, and how quickly do you plan to launch those missions back to back? Doldurma artık diyelim. Yeniden doldurma kaç süreceğini sürede olacağını sordu. Onunla ilgili bir şema almamamız, bir ayrıntılı bilgi almamız üzdü beni. Happen pretty fast for refilling the vehicle to minimize boil off of the cryogenic propellants. Now for the vehicle going to the moon, we have some installation to minimize. İnstallasyon olacak işte tanker aracında. But we'd probably be launching, I don't know, probably every few hours, aspirationally. Çok iyimser olarak 2 saatte bir. Hi, Elon. Kevin Haymeyer from SpaceX'centric on YouTube and Rumble. My viewers are really hungry to know anything about the interior design. Evet, Starship'in iç dizaynı. Starship. Uçuşlar için. HLS, you have Dear Moon. Dear Moon'u da HLS için. You were looking to hire Tesla employees to design the interior for Starship. How's that? Tesla elemanlarının tasarlaması için Eliza'dan görülmüştü. We aren't focusing a lot on the interior quite yet. I mean that will be important down the road, but our şu an işte test olacak şu an bir odak yörüngeye ulaşmakta. Ama yapıyorlar yani arkadan da. Yeah, it's fundamentally very difficult to build a fully reusable rocket, given the strength of Earth's gravity and the density of our atmosphere. Like there's no, you can't have a lot of mass margin. So our focus is solving that rapid reusability. Ya şu anlık için odaklanmalar yeniden kullanılabilirlikle bunun seri olmaz. Like I said, we'll have a high production rate, so we're not dependent on full reusability, but really that's the breakthrough that's fundamentally important to change the course of human civilization to become a multi-planet species. Elon, this will be the last question for you. Evening, Elon. Bob Duncan. I'm a local resident. Are we cutting out? Is that better? Hi, evening. My name is Bob Duncan. I'm a local resident here in the area. And first off, thank you for a very cool evening. So this has been a lot of fun for us. As the local resident, it's been exciting to watch the amazing progress that SpaceX has made here in Boca Chica. And I was just curious, we're standing on the southern tip of the state of Texas. We're a few hundred yards from your residence. Could you just speak to what, if anything, has been appealing or advantageous about operating in the state of Texas versus other parts of the country?
Thank you. Texas'ın çalışmanla diğer ülkenin Well, I diğer think we've, taraflarının you know, çalışmanın the farkını sordu. um, well, I mean, we've had a lot of support from the community, Topla and beraber yani destek aldığını you söylüyorlar. know, Söylüyor. something that just happens over time with societies is that kind of rules and regulations build up, and they build up, you know, more in some places than others, and they didn't, you know, I think Texas has the right amount of rules and regulations. Evet. Yani Texas düzenleme ve kurallar açısından yeteri sayıda karar olduğunu söylüyor. Yani Texas'ta her şey aslında yapmaya gerekli olan şeye sahip gibi. So, well, Kemerinde galiba bir şey vardı, göremedik. And I think we might be able to get you closer to the rocket if you'd like. And Tabii so rokete we'll get you as yaklaştıracaklar. close as possible while still being safe. Güvenli çember And içerisinde. yeah, feel free to you know, take pictures, have a good time, and yeah, let's go like hell to have an exciting future. Thank you. Bizi de yakınına götür. Bizi de götür. Hadi be. Hadi be ablam. Evet. Evet. Güzel, 2 yıllarla böyle bir etkinliğin yerinde olması güzeldi. Bazı merak ettiğim şeyler var. Evet, çok merak ettiğimiz bazı şeyleri göremedik, öğrenemedik maalesef. Neyse bakalım bunlar da artık sonra öğreneceğiz. Evet. Twitter falan tabii buralardan öğreneceğiz. Bakalım. Görünüşe göre hala B4 filmle beraber uçuyoruz. Bakalım her şey FAA'ya bağlı. Umarız ki olumlu çıkardı. Uçuş yakın gözüküyorsa, FAA'de onun sonu çıkmazsa. Mart gibi duruyor. Mart ortası gibi geldi bana. Ya öyle duruyor ama işte dediğimiz gibi eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa bu bize 68 ay kadar ileri bir şey atıyor. Evet, o da hoş bir şey değil. İlandan duyduğumuz kadarıyla. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet, bugün yoğun bir günü atlattık. Yani bayağı bir şey yaptık. Etkinliğimizi duyurduk. 24-25 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz etkinliğimizi duyurduk. Sonrasında bir OneWeb, 34 adet OneWeb uydusu fırlattığından Astra fırlatışını izledik ve ne yazık ki başarısız olmasına sahip olduk. Ve ardından hemen buraya geldik. Gerçi hepimizde bir 4 saat falan. Güzel bir gündü. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizin için gecenin bu saatinde bizi 30 olarak izlediniz. Bazen yaklaştık. Bu bizi çok mutlu etti. Şirketiniz cidden çok güzeldi. Dediğimiz gibi bu şekilde beğeniyorsanız abone olabilirsiniz ve bizim daha çok insana ulaşmamız için yayınımızı beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda bizim ortaya daha iyi içerikler çıkartmamız için katıl butonu kullanabilir ya da yayınısına bir süper jetten destek olabilirsiniz. Uzay Çağında Yolculuk'ta bugün bu kadar diyelim. Hepinize günaydın artık. Saat 6 oldu. Günaydın. Günaydın. Güzel bir yayındı bence. Çok da kötü değildi ama tam istediğimiz gibi değildi açıkçası. Onu da söylemek gerekiyor. O kadar beklenti şey değil. Yani beklentiyi düşüremezsin ki. Pek üzülmüyoruz. Evet, ben cidden aldım. Evet, güzel bilgiler de aldık sonuçta. Tabii ilk etkinlik gibi olmadı. Tadı öyle olmuyor. Çünkü artık her şeyi görürüz zaten. Evet, yeni tasarım hakkında biraz daha bilgi alabilirdik belki ya da böyle bir simülasyonlar, işte ne bileyim Starship inişiyle ilgili böyle bir şeyler görseydik hoş olabilirdi ama canları sağ olsun. Demek ki o konuda hala pek arabilmiş değiller geldi bana. Aynen, yüksek ihtimalle öyle olduğu için görmedik zaten. Aynen. Hatta yani şöyle mesela
biliyorsun yani. Ön tarafa geliyor ısı kalkanları. Normalde S20'de. Halde animasyonlarda bunu görmedik. Demek ki buna vazgeçtiler gibi duruyor. Bakalım biraz. Ve aynı zamanda kalkanın yeri de değişmedi. Evet. Bakalım. Genel olarak iyiydi bence. Fena değildi. Aynen. O zaman bizden bugünlük bu kadar yani. Herkese gene iyi sabahlar dilerim. İyi sabahlar. Bu güzel yayın için de bana yani ben sana eşlik ettiğim için çok mutluyum. Uzun bir aranın ardından yayına gelebildim. Aynen. Ben de çok mutluyum. Birlikte şu yayını yaptığımız için. Evet. Özlemişim gerçekten. Mümkün olduğunca katılmaya İyi devam edeceğim tabii ki. Evet. Gel bana sen. Belki ufak O zaman- bir soru bir şeyler yazarlarsa Ha. belki çok konuşur muyuz diyeceğim. Ya öyle soru tarzında bir şey yok ya. Aslında söylendi. Raptor işte seviyesi ne gibi problemler oldu. Video gördük. Aslında bence Raptor 2 olarak iyiydik. Evet, Rikırlak yedik ya. Bunun hakkında bilgimiz yoktu. Artık var. Görüntümüz de var. Bilemiyorum. Öyle- Çok zaten. Yani daha fazla bir şey diyemez zaten. Daha ne diyebilir ki? Yani aracın neyle ilgili? Bir kişi neler verdi? Hala söylendi. Ki hatta bence Raptor ilgili detayımız çok daha azdı önceki sunumlarda. Yani sadece evet etkimiz var. Ateşleme testimiz var. Raptor ilgili detayımız daha fazla. Yani motorun kendisi getirilmiş. Daha ne olsun? Daha ne olabilir? Karşılaştırma yaptılar yani. Ya aynen. Bence de bakalım. Raptor tatmin ediciydi. Görüntüsü O güzel etti, oldu. aynen o etti. Aynen. Beni Öyle de şey diyelim görüntüsü yani. Değer ustam değer. değdi. Ben yani uyumadım dün. Evet. Bugün bayağı uyumayacağım gibi. Neyse TürkSat'a alışırız zaten. Bir gün uyumadım TürkSat'la. Bağışıklık kazandık ya biz onunla. Öyle o gün de yani sendeydik. Sonra sabah kalktım TürkSat'a gittim. 2 saat uyudum. Yolculukta biraz uyudum. O da yorucu bir gündü senin için. Yok değer. Her türlü değer. O zaman artık kapatalım bence. Yani kapatalım. Herkese O tekrardan zaman iyi sabahlar, günaydınlar. iyi sabahlar. Günaydınlar. Görüşmek üzere.